Merhabalar, Filiz Gökdemir, ben eğitim koordinatörü. Kumaş Fırsatı YouTube videolarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Bu videomuzda sizlerle birlikte trench coat dikeceğiz. Rüzgarlıklı trench coat dikiyoruz. Buyurun başlayalım. Düz çizgimizi alıyoruz. Geniş yaka bir trench coat çalışacağız. 10 santim önce önden bir klapa payı veriyorum. Boyunu ne kadar yapacaksam. Boy ölçüsü alıyorum. 95 santim artı 4 santim kıvırma payı 99 santim. Hemen düzünü alıyorum. ...8 santim yaka payı veriyorum. Yaka açıklığı. 8 santim de aşağıya iniyorum. Ve şöyle... mektep rigamı kullanarak yaka çizgimi alıyorum. Buraya geldiğimde de şöyle hafif bir ovallik vererek 1,5 santim kadar yukarıdan çiziyorum. Düşük kol çalışacağım. 20 santim kol genişliği veriyorum. 4 santim omuz düşüklüğü verip hemen düzünü alıyorum. Yine 20 santim kol evi. 22 yapıyorum. Biraz geniş olsun. Göğüs düşüklüğüm. Bunların videolarını, kalıp videolarını, ölçü alma videolarını YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. 42 santim bel düşüklüğüm. 42'den sonra 20 santim basen düşüklüğüm. Hepsinin düzünü alıyorum. Göğüs ölçümü alıyorum. 4'e bölüyorum. Artı 3 santim bolluk payı veriyorum. Bu çünkü trench olduğu için, dış giyim olduğu için biraz bol çalışıyoruz. 26, 42 beden çalışıyoruz. Artı 3 santim bolluk payı 29. 1 santim de dikiş payı veriyorum. Bel oyuntusuna geçmiyorum. Basen ölçümü, baseni 4'e bölüyorum. 27 artı 3 santim bolluk payı 30 santim. Artı 1 santim dikiş payı. Aynı 30 santimi eteğe de veriyorum. Önü düz ineceğiz ama arkayı biraz evaze ineceğiz. Hemen düz cetvelimi alıyorum. Burası da 1 santim dikiş payım vardı. Şöyle dümdüz iniyorum. Koltuk altından itibaren de düz iniyorum. Gördüğünüz gibi kol evim buraya denk geldi. Hemen kavaduramı alıyorum. Şöyle çok hafif içeri doğru girip bir oyuntu veriyorum. Yakamız için köprücük kemiğinden 25-26 santim kadar aşağıya iniyorum. Buradan itibaren 4 santim işaretleyerek aşağıya inip düzünü alıyorum. Düz çizgimi aldıktan sonra eğri rigamı alıyorum. Bakın şu şekilde hemen buraya yuvarlak çizgimi çiziyorum. Keskin hat olmaması için şurayı da yuvarlıyorum. Şimdi ön kesimimi gerçekleştiriyorum. Omuzdan 1 santim dikiş payı veriyorum. Koldan. Bedenin dikiş payı içinde olduğu için dikiş payı vermiyorum. Arka beden için kumaşımı 2 kat katladım. Ön bedeni 1 santim pay bırakarak, klapa payım hariç dikiş payı bırakarak bu şekilde yerleştirdim. Üst taraftan 3 santim yükseltiyorum. Düz çizgimi alıyorum. Yakamı bu yükselttiğim 3 santimden veriyorum. 8 santim. Arka yaka oyuntum 2 santim. Ve omuz genişliğim 20 santim. Tabii ki burada yakada 1 santimde dikiş payı bırakmıştık. Onu da baz almamız lazım. Şimdi hemen omuzumun düzünü alıyorum. 3 santim düşerek. Bedenimi koltuk altından itibaren evaze olarak açıyorum. Bakın ön tarafı düz indik. Ama bedeni evaze olarak iniyoruz. Şöyle gelişine dediğimiz cetvelimi yerleştiriyorum ve çiziyorum.
Arkayı da ikiye ayırıyorum. Klapa için kumaşımı ikiye katladım. Ön parçamı alıyorum. Sıfır olarak yerleştiriyorum. Düz yerleştirdiğimden emin olalım kumaşı. Dikim aşamasını düz boy ipliği ters dönmesin diye. Bak şöyle sıfır. Yakamı çizdim. Omuz hattını 7 santim bırakıyorum. Ön tarafı da çiziyorum. Pervazımı 7 santim yapıyorum omuz başı olarak. Aşağıdan da 17 santim veriyorum. Ne kadar geniş istediğinize bağlı bu pervazınızı. Önce düzünü alıyorum. Daha sonra eğri rigamı alıyorum iç tarafıyla. Ve klapam da hazır. Rüzgarlık için yine kumaşımı ikiye katladım. 3 santim kadar bir ön kıvırma payı bıraktım. Omuzumu boydan boya çiziyorum. Kolumu da çiziyorum. Ve rüzgarlığın boyunu ne kadar yapmak istiyorsam, isterseniz kol bitiminde tamamen tutabilirsiniz. Veya uzatabilirsiniz. Ben kol bitiminde bırakacağım tamamen. Bu şekilde kaldırıyorum. Düzümü alıyorum. Tabii ki dikiş payı bırakıyorum. Çünkü kenarlarını kıvıracağım için ve kesiyorum. İkiye ayırıyorum ön parçamı. Ve arkası için de aynı işlemi uyguluyorum. Arkası dikişli olmayacağı için sıfır yapıyorum kumaş katını. Yine omuz, yine koltuk altı. Düzünü alıyorum. Ve yine tabii ki dikiş payı. Evet, arka parçam da hazır. Kol için kumaşımı 4'e katladım. Düz çizgimi aldım. Kol evimi dikiş paylarıyla birlikte 24 santim olarak ölçüyorum. 3 santim aşağıya düşüyorum. Ve şöyle hafif oval olarak gelip omuzda düzlüyorum. Kol boyumu düşük kol olduğu için omuz payını çıkartıp 52 santimden yapıyorum. 4 santimde kıvırma payı veriyorum. Ve düzlerini alıyorum. Bilek ölçümü 18 santim yapıyorum. Çünkü manşetle toplayacağız. Ve bileğimle koltuk altımı birleştiriyorum. Kollarım da hazır. Cep için şöyle kumaşımın düzünü alıyorum. Boyu geniş bir üst kıvırma yapacağım. 30 santim yapıyorum. Enini 22 yapıyorum. Yakamız için öncelikle klapa payına çizgisine kadar ön yaka ölçüsünü alıyorum 14, arka yaka ölçümü alıyorum 11, 25. 2 santim bir pay bırakarak düzümü alıyorum. 25 santim artı birer santim dikiş payları 27 santim. Yaka genişliğim 10 santim. 1 santim dikiş payı. Eğri rigamı alıyorum. Şu şekilde 2 santime kadar bir yaka çıkıntısı veriyorum. Ve arka yakam içinde şöyle ortaya kadar bir ovallik veriyorum.
Şimdi üstten dikiş payım var. Alttan dikiş payı bırakarak kesiyorum. Bundan bir tane daha kesiyorum. Arka pervaz için 2 kat yaptım kumaşımı. Arkayı komple yerleştirdim. Şu şekilde önce yakamı çiziyorum. Ön pervazda olduğu gibi burayı da 7 santim yapıyorum. Omuzumu da çiziyorum. Kaldırdıktan sonra burayı şöyle 15-16 santim kadar aşağıya iniyorum. Ve yuvarlıyorum pervazıma doğru. Rigayla da yuvarlayabilirsiniz. Arka için kumaşımı ikiye katladım. Arka parçamı tamamen yerleştirdim. Şuradan bir 2 santim kadar mesafe bırakıyorum. Arkada bir pile oluşturacağız. Hem şık görüntü olacak hem de esneklik payı vermiş oluyoruz. Birebir sıfırdan kesiyorum astarımı. Arka parçamı kaldırıyorum. Kestiğim arka pervazımı alıyorum. Yerleştiriyorum. Birebir çiziyorum. 2 santim dikiş payı vererek kesiyorum içe doğru. Hem pervazın hem astarın dikiş payı. Ön parça için yine kumaşımı 2 kat yaptım. Buradan klapa payımızı çıkartarak astarımızı keseceğiz. Şöyle yerleştiriyorum. Bunun böyle yerleştirdim ama düz olup olmadığını nasıl anlarım? Hemen burayı ölçüyorum. 8 santim. Çizgime kadar yani 4 santim. Şurayı da ölçüyorum. 4 santim. Evet. Düz yerleştirmişim. Kesiyorum. Yani şöyle yarım bir astar öncelikle kesiyoruz. Klapamı alıyorum. Klapamı alıyorum. Aynı omuz çizgim varmış gibi şöyle yerleştiriyorum. Düz olarak ve buradan çiziyorum. Yine 2 santim dikiş payı bırakarak kesiyorum. Hem astarın dikiş payı hem klapamızın dikiş payı. Kol için kumaşımı yine 4 kat katladım. Kolu yerleştiriyorum. Birebir sıfır kesiyorum. Şöyle 2 santim kadar astarımı sadece koldan kısaltıyorum. Arka rüzgarlığımızı şu şekilde 2 kat yapıyorum ince olarak ve dikiyorum. Ön tarafları da yine burası iki kenarımızı, boşlukta kalacak olan iki kenarı yine uçlarını 2 kat kıvırıp dikiyorum. Cebin 3 kenarını önce şöyle 1'er santimden kıvırıp dikeceğim. Sonra baş kısmını şöyle 5 santim kadar içeri kıvırıp bir daha üstüne katlayıp şu şekilde çift dikiş geçeceğim. Cebi yerleştirmek için şöyle yine yaka başından aşağıya doğru bir 45 santim ölçü alıyoruz. Diktiğim cebi yerleştiriyorum. Daha çok kenara yakın oluyor gördüğünüz gibi. Kenardan 5 santim bırakmamız yeterli. İki cebi de yerleştiriyorum. Ucundan çift dikiş gibi olacak. Bir dikişte cebi buraya tutturuyorum. Ön parçayı önüme seriyorum. Ön rüzgarlığımı alıyorum. Şu şekilde tersi düzüne bakacak. Yani ikisinin de düzü bize bakacak. Omuzdan ve koldan güzelce yerleştirip iğneliyorum. Öncelikle arka parçamın iki ortasını birleştiriyorum. Şöyle dümdüz bir dikiş geçiyorum. Birleştirdikten sonra şu şekilde sola doğru yatırıyorum. Üstten de bir gaze dikiş geçiyorum. Yani gaze ne demek? Biraz mesafeli. Arka spor dikişimizde geçtikten sonra arka rüzgarlığımı alıyorum. Düzler bize bakacak şekilde önce yakadan yerleştiriyorum.
Ve şimdi ön parçalarımı aldım. Bu şekilde rüzgarlıklar takılıyken düzü düzüne bakar vaziyette bu sefer de omuzları birleştiriyorum. Yani 4'ünü birden dikiyorum. Kolları da şu şekilde ikiye böldüm. Önce ortadan ikiye dikiyorum. Daha sonra da çevirip aynen arkaya yaptığım gibi spor dikiş geçiyorum. Kol kemerleri için 24 santim uzunluğunda 7 santim genişliğinde 2 parça kestim. Şu şekilde kenarları ütüledim. Şöyle çevirip dikeceğim arkadaşlar. Diktiğim kolu alıyorum. 10 santim ölçerek tam ortasından dikişe yerleştiriyorum. Şuradan bir dikiş geçiyorum. Yine aynı şekilde kenarları 10 santim ölçüyorum. Ve iğneliyorum. Daha sonra kolumu alıp bedene birleştiriyorum. Tabii ki rüzgarlıklarımız da birlikte. Omuzdan dikiş dikişe denk gelecek şekilde paylarla karıştırmayın. Yani 3 parçayı birlikte dikiyoruz. Kolu şu şekilde birleştirdim. Aynı şekilde dikişi yine bedene doğru yatırıp yine buradan gaze dikiş geçiyorum. Dikişimi şu şekilde geçtim. Daha sonra tersini çeviriyorum ve koltuk altından bedeni birleştirip dikiyorum. Önce koltuk altından dikişlerin birbirine denk gelecek şekilde. Daha sonra kolda manşetlerin birbirine eşitleniyor ve kolucum. Ve tabii beden. Bu şekilde boydan boya dikiyoruz arkadaşlar. Yakanın iki tarafında tel aladım. Üst üste veriyorum. Üç kenarını dikiyorum. Çeviriyorum yakayı. Ve yine tabii ki üstünden bir gaze dikiş geçiyorum. Yani bir ayak boyu mesafe diyoruz. Yakayı ortaladım. Bedeni alıyorum. Yaka ortasını buluyorum. Düzü düzüne bakacak şekilde şuradan yerleştiriyorum. Orta dikişine dikkat ediyorum. Ve daha sonra pat payım kaç santimse 9 santimdi. Hemen 9 santimi buradan da ölçüyorum. Yakamın ucunu getirip önce 9 santime yerleştiriyorum. Daha sonra da komple bedene giydiriyorum. Astarlamadan önce şöyle ufacık bir tutturma yapıyorum ucundan. Astarlarken ben rahat olayım diye hemen ucundan. Ön astarımızı alıyorum, önüme seriyorum düzü bana bakacak şekilde. Klapamı aldım. Klapamın çok dikkat edin, yaka kısmı değil, düz olan kısmını kestiğim oyuntuya yerleştiriyorum. İğneliyorum baştan sona.
Şu şekilde bombelerine dikkat ederek dikiyorum. Yani açtığımda bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bakın. Bitmiş hali bu. Arka parçamı alıyorum. İkiye katlayıp ortasını buluyorum. Düzü bana bakacak şekilde seriyorum. Arka pervazımı alıyorum. Kestiğim pervazı telaladım. Onu da ikiye katlıyorum. Ortasını buluyorum. Ve daha sonra bakın omuz aşağıya bakıyor. Yuvarlak kısım yuvarlak kısma bakacak şekilde düzü düzüne bakar vaziyette iğneliyorum. Ucunu alıyorum. Omuz başına iğneliyorum. Ve buradan iğnelemeye devam ediyorum. Kalan fazlalığımı şöyle pile şeklinde kıvırıyorum. Aynı işlemi diğer tarafa da yapıyorum. İğneleme işlemi bittikten sonra pervazımı dikiyorum ve klapamı da dikiyorum. Evet, astarımızın omuzlarını, kollarını, bedenini birleştirdik. Aynen dış tarafı gibi. Tersini çevirdim ve şu şekilde yatırdım. Diğerinde tersini çeviriyorum. Sırt sırta bakacak şekilde yerleştiriyorum. Görüyorsunuz. Önce kollar dümdüz çeviriyorum. Düzü düzüne bakacak şekilde şu şekilde iğneliyorum. Kolları bitirdikten sonra bedeni alıyorum. Şu şekilde üstüne çeviriyorum. Ve burada da ilk yapmam gereken şöyle bir askılık da hazırladım ben. Arka yakayı ortalıyorum. Yakamı ortasından en ortaya ilk etapta iğneliyorum. Daha sonra klapa uçlarını şimdi omuzlar diğer tarafı da aynı şekilde önü komple aşağıya kadar iki önü de ve diğer tarafı da ilk etapta dikiyorum. Daha sonra alt kısmını dikeceğiz. Evet, şimdi altını komple böyle iğneledim sıfır olarak. Ucundan şöyle 2,5 santim kadar buraya kadar dikiyorum. Sadece buraya kadar. Buraya kadar diktikten sonra şurayı dikmiyorum, boş bırakıyorum ve şuradan itibaren sıfırlayarak alt kısmı dikiyorum. Kolun astar kısmından şöyle bir alan açtım kendime. Oradan elimi yerleştiriyorum. Yakadan itibaren çekip çıkartıyorum. Alt kısmı da gördüğünüz gibi bakın şöyle güzelce bir ütü vurursanız şöyle düşecektir üstüne. Kolun açık kalan kısmını şöyle dikiyorum. Daha sonra kemerine dikip bitiriyorum. Evet, biz rüzgarlıklı trench coat'umuzu diktik, bitirdik. Şöyle. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz ve daha güzellerini dikersiniz. Instagram sayfamızı takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen. Bir dahaki videolarda görüşmek ümidiyle, hoşçakalın. Low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.